Güzelse'den merhabalar, hoş geldiniz. Bugün pantolon kalıbında yaşanan göbek bölgesi problemleri için uygulayabileceğimiz diğer yöntemlere değineceğiz. Bundan önceki videomuzda yine birkaç teknik görmüştük. O videomuzu izleyenler için kartlarımıza, açıklamalarımıza linkini bırakıyorum. Oralardan ulaşabilirsiniz. Başlamadan önce hatırlatmalarımızı yapalım. Bizi takip etmeyi, videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Bunun dışında Instagram adresimizi de takip etmeniz bizim için çok önemli biliyorsunuz. Web sitemizde artık hizmetinizde. Sivit, kapşonlu, tişört gibi ihtiyaçlarınız varsa ürünlerimize uğramadan bakmadan geçmeyin derim. Ayrıca buradan yaptığınız alışverişler de bizim için çok büyük bir destek. Bu kanal sizin için var ve sizin destekleriniz de ancak ayakta. Güzel güzel girişimizi yaptığımıza göre hemen uygulamalarımız nelermiş onlara bir bakalım. İlk olarak tabii ki temel pantolon kalıbımızı çıkardık. Kalıbımızdan ön bedenimizin, ön paçamızın kopyasını aldık. Diğer videoda söyleyip söylemediğimi hatırlayamadım ama hemen buradan değineyim. Arkadaşlar önce kopyamızı alıyoruz, sonra uygulamamızı yapıyoruz, en son olarak dikiş payımızı veriyoruz. Haberiniz olsun. İlk uygulamamızda bel hattından ön ortaya doğru rahatlama payı veriyoruz. Kalça çizgimizle bel noktamız arasındaki A hattını belde kopma yapmayacak şekilde 3 ayrı parçaya ayırıyoruz. Bunun için öncelikle yan dikişteki bel noktamızdan ön A'ya doğru bir çizgi çekiyoruz. Sonrasında beldeki ilk çizgimizi attığımız noktadan içeriye doğru 4-5 santim girerek A'ya doğru ikinci çizgimizi atıyoruz. A'daki ara mesafeleri eşit aralıklarla alabilirsiniz. Hatlarımızı belirledik. Şimdi de bel hattında kopma yapmamaya dikkat ederek kalıbımızı A geçişinden bele doğru parçalıyoruz. Kalıbımızın parçalı kısımlarına ara paylar vererek hatlarımızı yeniden sabitliyoruz. Burada vereceğiniz paylar size göre değişecektir. Çok abartmadan 1 santim ile 3 santim arası pay verilebilir. Parçaladığımız kalıbı paylarımızı vererek sabitledikten sonra kalça çizgimizin olduğu noktadan bel noktamıza doğru ön ağımızı yeniden şekillendiriyoruz. Geçişi verirken parçalar bize yardımcı olacaktır. Hafif ovallik sağlayarak ön ağımızı tamamlıyoruz. Bu teknik göbek bölgesi yuvarlak ve dışa doğru olan kişilerde kullanılabilir. Ayrıca hamile olan hanımlar için de gayet uygundur. Ön ağı şekillendirdikten sonra bel hattındaki kırılmaları da düzeltelim. Ayrıca pensimizde de üst gelişteki hattı dikkate alarak düzeltme yapalım.
Göbek bölgesindeki ilk uygulamamızı bitirdik. İkinci örneğimize geçelim. Öncelikle kalça çizgimizden diz hattımıza kadar düz boy ipimizi dikkate alarak ve kopma yapmadan, burada ben yanlışlıkla kopardım, siz koparmayın, tüm kalıpla bağı kalsın. İlk parçamızı ayırıyoruz. Üst bölgeye geçiyoruz. Düz boy ipimizden pensimiz boyunca ikinci parçamızı ayırıyoruz. Kalıbımızın işlem görmeyecek kısımlarını sabitliyoruz. Sabitlediğimiz kısmın düz boy ipinden içeriye kalça hattı bölgesine 1 santim gibi pay veriyoruz. Yine verdiğimiz pay size göre değişecektir. 1 santimlik pay çizgimizi belirledik. İlk olarak bu payı dikkate alarak üst parçayı yerleştirelim. Burada pens payını katlayacaktım ama direkt ayırarak yapmak daha kolayıma geldi. O yüzden parçamı ayırdım. Pensimi sıfırlayacak, yok edecek şekilde bel hattında oturttum. Bel hattında oturttuğumuz noktayı kaydırmadan parçamızın alt ucunu biraz önce çizdiğimiz ara pay çizgisine yerleştiriyoruz. Dikkatli bir şekilde üst parçayı yapıştırıyoruz. Böylece hem pensimizi yok ettik hem de ara kısma pay sağladık. Alt parçaya geçelim. Burada alt parça kalıptan ayrı değil. Yani en azından sizinki öyle olmalı. Benimki koptu biliyorsunuz. Öncelikle parçamı birebir kalıbıma yerleştiriyorum. Sapma yapmamak adına diz hattını oturttuktan sonra üst ucunu ilk parçadaki gibi pay çizgisine denk getiriyorum ve parçamı yapıştırıyorum. Paylarımızı verdik, kalıbımızı sabitledik. Şimdi de ön ağ aşamasına bakalım. Öncelikle düz geçişimizi verelim. Düz geçiş verdiğimizde ağımızın alt kısmında hafif içeride kalma olabilir. Üstten gelişi karşılamak adına burada hemen çok minik küçük bir dokunuşla düz hatla oval gelişi birbirine yediriyoruz. Pensi kapattığımız için belde küçük bir kırılma oldu. Kavadoramızı almışken onu da düzeltelim, yumuşatalım.
Aslında her şeyimiz tamam ama ben bir de ek olarak yine ön ağda oval geçişi de göstermek istiyorum. Rigamızı alalım, kalça hattının geçtiği noktayla bel noktamıza oval geçiş verelim. Düz geçişi de oval geçişi de kullanabilirsiniz. Kullandığımız bu teknik göbek bölgesinde yaşanan sıkıntının yanı sıra bir de bize ön bacak hattında rahatlama sağlıyor. Mesela bazı kişilerin sadece göbek bölgesinde büyüme vardır ama üst bacak hattı incedir. Böyle kişilerde bu tekniği kullanmanızı pek tavsiye etmiyorum. Daha çok göbek bölgesiyle beraber ön üst bacak bölgesinde belirginlik, kalınlık olan kişilerin bu uygulamayı kullanması daha doğru olacaktır. Uygulamamızda sizin de gördüğünüz gibi dize doğru uzanan bir pay söz konusu. Bu pay üst bacaktaki kalınlığı rahatlatacak ve göbekten aşağıya doğru inişi daha muntazam kılacaktır. Fakat ille de dize kadar uzaması gerekmiyor. Dize gelene kadar olan mesafede istediğiniz bölgede bu parçalamayı yapabilir, bacağa doğru olan payı sınırlandırabilirsiniz. Örneğin burada ben sizin için uygulamanın bir de yukarı doğru çekilmiş halini çalıştım. Hemen hemen A hattının 7-8 santim kadar aşağısından dizdeki gibi düz hat alarak kalıbımda parçalama yaptım. Aşağı doğru inen pay mesafesinin uzunluğunu kısalttım. Bacağın basen bölgesine yakın kısmında genişleme olan kişilerde bu şekilde çalışmamızı yapabiliriz. Hatta daha aşağı, daha yukarı gidebiliriz. Yani dizle basen arasında kişinin ihtiyacı olan yönlendirmeyi sağlayabiliriz. Ayrıca burada gördüğünüz gibi uygulamayı yaparken pensi kapatarak kaybetmedim. Sadece verdiğimiz paya göre yönlendirerek pensi yeniden netledim. Bel bölgesi ince olan kişilerde pens bu şekilde de kullanılabilir. Arkadaşlar benim size gösterdiğim yöntemleri birebir kullanabilirsiniz. Vücut tiplerine göre teknik ayrıntıları harmanlayabilirsiniz. Bir de beraber çalıştığımız yöntemlerden yola çıkarak kendinize başka teknikler bulabilirsiniz. Demek istediğim kalıpta ezbere yol almayın. Her zaman size gösterilenleri deneyimleyin. Daha farklı neler yapılabilir merak ederek yol alın ki kendinizi çok daha iyi geliştirebilirsiniz. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi, bizi takip etmeyi, bildirimlerinizi açmayı, yorum yapmayı unutmayın. Instagram adresimizi de es geçmeyin. Hepinizi orada da görmek istiyorum. Web sitemizi de ziyaret etmeyi unutmayın. Kış iyice yüzünü göstermeye başladı malum. Bu soğuk kış günlerinde sizi yumuşacık saracak, ısıtacak, %100 pamuk, cildinizin ve doğanın dostu olan tasarımlarımız web sitemizde sizleri bekliyor. Yeniden görüşene kadar iyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz. Güzel Seden şimdilik bu kadar. Hoşça kalın.